Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere nefis kıymalı kömbe tarifim var. Bu güzel ve lezzetli tarife dilerseniz hemen geçelim. Hamuru için 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı instant maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettikten sonra iyice karıştıralım. Unu ilave etmeye geçelim. Hamuru toparlamaya başlıyorum. Hamuru iyice yoğurup toparladım. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamuru kenara alalım. 1 saat mayalanmayı bırakırsak yeterli olur. İç malzemeyi yapmaya geçelim. İlk öncelikle herhangi bir tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Yarısını daha sonra kullanacağım. Daha sonra içerisine 250 gram kıyma, 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. İlave ettikten sonra kıymayı kavurmaya geçiyorum. Kıymayı kavurduk. Kıyma suyunu bıraktıktan sonra suyunu çekip yağda 1 dakika kavrulursa yeterli olacak. Ocağın altını kapatıp yağını kavurmaya geçelim. Ocağa aldığım tavanın içerisine 3 yemek kaşığı tereyağı koyduktan sonra kalan yarım çay bardağı sıvı yağı da ilave edip tereyağını kavuracağım. Bu kömbenin özelliği bol yağlı olması. Yağı kavurmaya bırakalım. Tereyağının yanık tereyağı olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi altın rengini aldıktan sonra içerisine 1 su bardağı un ilave ediyorum. 1 su bardağı unu ilave ettikten sonra unun kavrulmasını kısık ateşte sağlayalım. Yoksa direkt köpürür, tavadan taşabilir. Dikkat edelim burada. Buradaki en önemli püf noktası unun birazcık kavrulması, çiğ kokusunun gelmemesi. Unu ilave ettikten sonra 1 dakika unu kavurmamız yeterli olacak. Ocağın altını kapatalım. Kömbeyi yapmaya geçelim. Mayalanan hamuru tezgaha alalım. Birazcık un serperek yoğuracağım. Oldukça güzel ve kıvamlı bir hamur elde ettik. Hamuru toparlayıp 2 eşit parçaya bölelim. Bu şekilde 2 tane beze yapalım. Üzerine un serperek açmaya başlıyorum. İlk hamurumuzu açtık. Bu şekilde açtıktan sonra kenara alıyorum ve diğer hamuru açmaya geçiyorum. Un serptikten sonra ikinci hamuru açmaya geçiyorum. Açmış olduğum hamurun ilk katına hazırlamış olduğumuz kıymadan üzerine döküyorum. Anne ilk bu. Evet. Her tarafına eşit gelecek şekilde kıymayı dağıtalım. Kavurmuş olduğumuz kıymayı hamurun üzerine eşit bir şekilde dağıttıktan sonra tereyağının üzerine döküyorum. Gördüğünüz gibi tereyağında unu kavurdum. Şimdi de bunu üzerine gezdiriyorum ama bol şekilde. Sakın çok yağlı olduğunu düşünmeyin. Bu kömbenin özelliği tabii ki bu yağında, lezzeti buradan geliyor. Bu kömbeni yapıp deneyecek olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum. İnanın ki çok lezzetli bir kömbe. Kesinlikle bu kömbeyi yaptıktan sonra başka kömbeyi tercih etmeyeceksiniz. Kıymalı malzemeyi içerisine koyduktan sonra ikinci katımızı üzerine kapatıyoruz. Üzerini kapattıktan sonra kenarlarını içe doğru bükelim. Yağın dışarı çıkmasını engelleyelim. Gördüğünüz gibi etrafını güzel bir şekilde kapattıktan sonra kömbeyi tepsiye alalım. Üzerine 1 tane yumurta sarısı ve çok az da sıvı yağ ilave edelim. İyice karıştıralım. Hepsini kömbenin orta kısmına döküyorum ve fırçayla her tarafı eşit gelecek şekilde sürüyorum. Kömbeye yumurta sarısını sürdükten sonra kaşıkla şeklini veriyorum. 200 derece fırında kızarana kadar kömbeyi pişirelim. Kömbelerimiz fırından çıktı. Güzel bir şekilde dildim arkadaşlar. İnanılmaz güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Bu kömbenin lezzeti inanın ki sizi de şaşırtacak. Bu kömbenin lezzetini çok beğeneceksiniz. Oldukça pratik ama o kadar da lezzetli bir kömbe arkadaşlar. Eğer bu tarifi deneyip beğenirseniz yorum bırakmayı da unutmayın. Kömbenin tadını bir de Egemen'e baktırmak istiyorum. Çok güzel. Çok mu güzel? Sen de mi yiyeceksin? Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.